Tekrardan merhabalar. Yine ben. Bugünkü konumuz nedir? Herkesin bildiği üzere alt kale. Alt kale için. Ben neyi anlatacağım? Alt kale için e, yani nasıl hızlı alt kale yapabiliriz? Alt kalede neler önemli? Onları anlatacağım. Kısa anlatmaya çalışacağım yine. Tabi her defasında da böyle söylüyorum ama yine gevezeliğim tutuyor. Şimdi yeni bir krallığa başladınız veyahut da mevcut krallığınızda bir alt kale açmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Malum kaleyi açtıktan sonra önce şampiyonu yükseltmeniz lazım ki bir an önce üretimden maksimum verim alabilmeniz için. Şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki buraya hepsine ben taş yaptım. Odun yaptınız. Bunların tabii ki de kale seviyesine göre bu madenleri de yükseltmeniz lazım. 30 level'e yükselttiğinizi varsayalım. Benim size tavsiyem şuraya da komple gümüş yapın arkadaşlar. Yani şuradaki binalar var ya. Bakın kışla koyduğum yerler benim. Bazıları da benim atölye. Buraya full gümüş koyun. Gümüş ve odun kalesi yapıyoruz ya. Odun aynı anda üretmeye başlayın. Ama hızlı alt kale yapabilmek için en iyi yöntem nedir? Tabii ki de altın. Altına tıkladım ama başka bir yer çıktı. Altın. Eğer ana kalenizde 400-500K kadar altınınız varsa hemen ne yapıyoruz? Yeni kale açtığımızda alt kaleyi kendimize öğrenci olarak şuradan akıl hocası olarak kendimize atıyoruz. Buradan alt kaleye hız gönderiyoruz arkadaşlar. Hız. 4 saatlik hız veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. 4 saatlik hızda tanesi 406 mı neydi? Abi 1000 tane gönderin. 1000 tane gönderin. Hız gönderin alt kaleye. Alt kalede 1000 tane hız olunca ne demek? Bu zaten otomatikman en az en az onu zaten 30 level yapar. Yani 29-30 level yapar. Artı madenler de dahil olmak üzere. Ki siz şampiyonluk ekipmanını falan yükselttiğiniz zaman bu otomatikman zaten hemen bir günde 30 levellik bir alt kale yapmış olursunuz. Tabi burada şampiyon çok önemli. Şampiyonun e, en az 70 level olması lazım. Tek üretim için 70 hatta 70 ya da 75 olması lazım. Tek üretimi maksimum seviyeye çıkarabilmek için. Yani odundan alabileceğiniz şu yeteneklerde şöyle göstereyim. Şampiyonunuz 70 olduğu zaman bu benim üretim kısmım. Bakın gelirde buraya odun üretimini hepsini yapabilmeniz için yanlış hatırlamıyorsam minimum 70 level istiyor diye hatırlıyorum. 70 ya da 75 level istiyor. Eğer benim dediğim gibi gümüşle beraber üretim yapmak istiyorsanız da minimum 85 veya 90 level istiyor çift üretim için. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bu şampiyonu nasıl kasacağız? Geçen gün bahsetmiştim. Bu deniz keşfi gezisi açarsa eğer kral oradan şampiyonu yükseltebilirsiniz. Hızlı bir şekilde şampiyonu kasmayı söylüyorum size. O olmazsa eğer tabii kamp kesmeniz illaki gerekiyor ama kamptan daha çok size XP verecek yer neresidir? Tabii ki de Koçbaşı'dır. Koçbaşı'nın artısı ne? Koçbaşı bize yöre veriyor. Şu yörelerden veriyor. Bunun parçalarından veriyor. Siz bunu şu şekilde her biri 3 puan bunların. Yani buradaki yöre parçaların bir tanesi 3 puan yapıyor. Bu ne demek? 333 tane var. Buradan 1000 tane zerre alırsınız. Şimdi buradan abi zerreleri topladık mı? Şurada benim 6500 tane var. Diyelim ki 10K zerre yaptınız kendinize. Bakın şurada üretim. Ben bunu tabi başlangıçta anlatmıştım geçen gün. Üretim kalesiydi bu. Çukurova'dan aldığım zaman. Abi buradaki yöreleri nasıl toplayacağız? Buradaki yöreleri de tabii ki de buradan. Kaynaktan toplayacağız. Buradan yani günlük sizin ona şöyle söyleyeyim size bir hafta 2 hafta kadar bir zaman ayırırsanız alt kalenize benim tahminimce 10-15 milyona kadar üretebilirsiniz. Saatlik üretim yapabilirsiniz. 10 milyon 10-12 milyon rahat görür de tabi o arada alacağınız sizin tabi kaleye ilgi gösterdiğiniz için alacağınız ödüller işte gelişme ödülleri şampiyon levelleri falan filan derken muhtemelen 10 milyona 15 milyona çıkar. Bu da ne demek? Günde 240 ile yani 200 ile 300 milyon arası üretim yapabilirsiniz günlük. Bu tabii minimum. Yani en hızlı yapma yöntemini söylüyorum. Burada bizim için en önemli olan ne? Şu anda söylemiştim geçen günde. Şu anki kamplarda kaç gün var hatta bakalım beraber. Bakın 7 günü kaldı bu kampın. Bir an önce üretim kalesi açmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Şu anki kamplarda geçen gün bahsettiğim tekrar bahsediyorum. Belki görmeyen arkadaşlar olmuş olabilir.
Abi şuradaki yüzükler. Bereketli anlaşma yüzüklerini takıyoruz. Şimdi biz odun üretiyoruz. Ama bizim neye ihtiyacımız var? Tabii ekmeğe, oduna, taşa, demire ihtiyacımız var. Odun ve gümüşü zaten üretiyoruz. Hemen geliyoruz. Günlük. Bakın arkadaşlar bu çok fazla bir zamanınızı almaz. 7 milyon ekmek için konuşuyorum yine. Bunu ekmeğe gönderdiğimiz zaman 4 milyon ben gönderdim şimdi. Ne kadar geldi bize? Bakın 4 milyona 4 milyon gümüş verdim. 13 milyon ekmek aldım. Bu da ne demek? 60 tane olduğunu varsayın bunun. Günlük ee, ne yapıyor? 78 yapıyor. 800 milyona yakın ekmek alıyorsunuz sadece. 800 milyon ekmeğiniz oldu. 300 milyon şey de ürettiniz. Odun da ürettiniz. Yaklaşık bir 80-90 milyon da gümüş üretirsiniz buradan. Daha sonra geliyoruz. Yani bu şu anda oyun öyle bir hale geldi ki cümleyi toparlayamadım ama oyun şu an öyle bir hale geldi ki kaynak yani yağma yapmak artık çok fazla tabi gerekiyor, illaki gerekiyor. Yağmadan çok fazla kaynak çıkıyor. Şuradaki 12G ekmeği ben bir günde kastım. Ama şöyle bir durum da var. Yeni krallıkta yağma yapma şansınız olmadığı için siz acayip bir kaynak ihtiyacınız oluyor. Bu sebeple alt kaleniz varsa eğer abicim oyun şu anda yani paket çekmenize hiç gerek yok. Eskiden biz 1G kaynak veriyor diye 200 TL, 200 TL, 300, 500 TL sürekli şey ödüyorduk. Para yatırıyorduk. İnanın artık hiç gerek yok. Her kaynaktan zaten size veriyor oyun. Nasıl veriyor? Geçen günde videoda bahsetmiştim. Belki kaçıran arkadaşlar olabilir. Anlatmıştım. Buradaki emsalsiz kısmında özel avantaj ve değiştiricilerde. Bakın en üstteki bu yanlış 30 levelde mi 40 levelde mi ne açılıyor bu emsalsizin? Emsalsizde tabii emsalsizini yükseltirken burada sezonluk emsalsizde burada size ödüller gelecek. Bu ödülleri toplayacaksınız. Buradan bakın açarsınız açmazsanız orası size kalmış. Ben açın ya da açmayın demem. Şu altın jetonlardan hemen hemen 10 tane veriyor. 10 tane verdi mi size bir sezonda? Açtığınızı varsayıyorum. 10 tane verdi. Hemen geliyorsunuz bunu yükseltiyorsunuz. Bunu önce bir 9 level yapıyorsunuz. Bunu 9 level yapıyorsunuz. Bunu 9 level yaptıktan sonra bunu yükseltmeye başlıyorsunuz. Ben de zaten kendim öyle yaptım. Önce bunu yükselttim, sonra bunu yükselttim. Bundan benim artı bir veriyor. Şimdi bunların ne işe yaradığını söyleyeceğim. Oradaki artı bir sizin burada emsal size aktif ettiğiniz zaman normalde bir tane size hak veriyordu. Onu da aktif edince iki tane aktif edebiliyorsunuz. Bu da maksimum 12'ye kadar yükseliyor. Şimdi bunun avantajını göstereceğim size. Ne işe yarıyor? Avantajı nedir? Onu göstereceğim. Tabii ki de ben toplanan kaynak illaki istiyorum ama bunu çıkartacağım. Neden? Bunu çıkartma sebebim ben 12 tane gönderemiyorum şu anda. 10 ya da 12 tane gönderdiğim zaman bunu çıkartabilirim. Bunu giyebilirim daha doğrusu. Yani şunu çıkartabilirim. Emsalsiz tıklayalım abi. Emsalsiz deneyime. Tıkladık emsalsizi. Şimdi ben normalde bir tane alıyordum. Bir tane de Paragon'da basmıştım. 2. Buradan da ben artı bir tane daha alıyorum. Bakın iyileştirilmiş kaynakları tüket. Artı bir veriyor. Artı bunun güzel tarafı ne? Eksi %55 hüner soğuma süresi veriyor. Hemen göstereceğim size ne demek istediğimi. Şimdi burada bizim bir tane taşımız var. 10 level taş 2,160 milyon yani 2 milyon 160 bin bize şey veriyor. Ne düşünün adı? Kaynak veriyor tek seferde. Kaynakları tüketi aktif ettik. Burada gördüğünüz gibi 3 tane. 2 milyon 160 bin bakalım kaç olacak bizim. Gönderdik abi. Tıklıyoruz. Bakıyoruz. Bakın. Benim 2 milyon kaynak 14 milyon kaynağa yükseldi. Artı 14 milyon ben kaynak aldım oradan. Artı 6,7 milyon da bana ekstra kaynak verdi. Bu 6,7 milyon yani ben tek seferde 2 milyonluk kaynaktan 20 milyon kaynak topladım. Tek seferde. 20 milyon. 12 tane olduğunu düşünün bunun. Bunun 12 tane olduğunu düşün. Günde 240 milyon tık diye kaynak aldınız. Ama şöyle bir şey var. Bu kaynağın normal soğuma süresi 8 saat. 8 saatte size 240 milyon veriyor bu. Yani bu da ne demek? Bunu 3 ile çarpın. Her 8 saatte bunu gönderip topladığınızı düşünün. Ben şu anda sadece şey için konuşuyorum. Taş için konuşuyorum. 240 milyon tek seferde aldınız. Sonra bir 240 da aldınız. Bir 240 daha. Günde 720 milyon sadece bedavadan taş elde ediyorsunuz arkadaşlar.
300 milyon zaten üretiyordunuz. Yaklaşık 800 milyon odunu aldınız. 300 milyon üretim yaptınız bir günde. 720 milyon da taş aldınız. Ne yaptı? Abi 720 1,5 günde bedavadan 2G kaynak. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Taş atıp da eliniz yorulmuyor yani. İnanın. Taş atıp da eliniz yorulmuyor. Çok çok güzel bir şey bu. O yüzden size göstermek istedim. Tekrardan bu konunun üzerinden geçiyorum. Çünkü önceki videomda ben size şeyi göstermedim. Ne kadar kaynak topladığımı göstermedim. Yani ne kadar kaynak yaptığını göstermedim. Bakalım bir 11 level var mı şuralarda? Bizim 11 leveller burada. Sizinle beraber arayalım. Evet, 11 level bir ekmeğimiz var. Ekmeği de alalım. 5,8 milyon 5 milyon 280 bin veriyor bu da. Bakalım bu ne kadar verecek. Tıkladık. Abi şu an 35 milyon anında kaynak. 34 milyon oradan aldım. 16 milyon da ek ödül verdi bana. 50 milyon kaynak topladım. Normalde bu 50 milyon toplamak için 10 tane kaynak toplamanız lazım. 6'şar dakika toplama süresi hesap edersek yaklaşık hemen hemen bir saate denk geliyor. Yanlış hesaplamadıysam eğer. Tabii ki de bu teker teker toplarsanız aynı anda topladığınızda yaklaşık 12 dakikada toplarsınız bu kaynağı. Ama anında toplamak. Şimdi bu uzun uzun toplamak neden yorucu? Şu sebepten dolayı yorucu. Yani alt kale zaten. Çok fazla bilgi göstermeyeceksin. 8 saatte bir gireceksin. Zaten ekmek üretmeye devam ediyor kale. 8 saatte bir gireceksin. İtemlerini değiştireceksin toplanan kaynağı. Gideceksin göndereceksin kaynağına. Bedavadan 300 milyon, 400 milyon, 500 milyon kaynak alacaksın. Bir de 60 tane ticaret jetonun sabah uyandığında 60 tane ticaret jetonun olacak büyük ihtimal. Gidiyorsun 60 taneyi gönderiyorsun. Gece bir de yatmadan önce hemen hemen 60 tane yapar mı? 15 dakikada bir tane veriyor. 12 saatte 60 tane jetonu geri veriyor size. Bir gece yatmadan önce bir de sabah uyanınca örnek veriyorum. Sabah öğlen 12'de bir de gece 12'de 60 tane jetonunuzu da gönderdiğiniz zaman arkadaşlar kaynağın altından kalkamazsınız inanın. Şurada bir tane de 11 level şey aramak istiyorum ben. Bir kaynak aramak istiyorum. Oduna bakmak istemiyorum. Zaten 50 milyon verdiğine göre o da 30-40 milyon verecek bize. Bir tane de demir madenine gönderelim ama demir madenimiz bizim 10 milyon olsun. 10 seviye olsun. Bulabileceğiz mi 10 seviye? Buralarda bizim 10 seviye yok. Şu arkadaşlarda belki vardır diyeceğim. Biraz da evet. Buradan KRA'daki Kra klanındaki arkadaşlardan özür diliyorum ama video çekmek için mecburen bunu göndermem gerekiyor. İnşallah kesmezler önümüzü. Normalde 1,6 milyondu gördüğünüz gibi. 1,6 milyon 10 milyon yaptı. Yani bu da demir toplama. Benim de size nacizane tavsiyem eğer yapacaksanız eğer taş kalesi yapın. İleride taş çok lazım alıyor. Tabi demir ve odun da illaki lazım mı? Evet lazım. 5 tane kaleniz varsa 3 tanesine ekmek odun taş yaptınız. Bir tane 2 tane kesin taş yapın. Benden size tavsiye. Bu ne? Bir şey tamamladık. Evet, mevcut sezona geldik. Hazır gelmişken buna da değinelim. Daha yeni geldi, yeni başladı. Belki de birkaç saat oldu başlayalı. Bu değil ama, pardon. Dur. Yeni sezon geldi arkadaşlar. Çin özel yılından dolayı. Çinli arkadaşlara da bu sebeple yeni yıllarını kutlarız. Evet, hiçbiri tamamlamamış. 13 günlük, 2 haftalık bir sezon geldi. Burada etkinlikte görevleri tamamlayarak ödülleri alabilirsiniz. Çok şimdiye kadarki en iyi dediler. Sizinle beraber bakıyorum ben de. Şimdiye kadarki en iyi mi diye. Evet şu evrensel jetonlar çok önemli. Şu mavi sandık yeni başladıysanız eğer alt kalelerinizde de bunları yapmaya çalışın ki en azından şu mavi sandıkları alın. Bakın bu mavi sandıkların içinde güzel itemler çıkıyor. Üretim itemi çıkmıyor ama. Altını çiziyorum. Üretim itemi çıkmıyor. Ne veriyor? 1000 zerre veriyor. Şu güzel. Cübbe güzel. Ben kendi adıma konuşuyorum bu arada. Şimdi size belki bunlar falan hepsi güzel gelir. İyidir. İhtiyacınız vardır. Yeni krallıkta özellikle tabii ki de ihtiyacınız var. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim yani. Bu da güzel. Bunlar benim için vazgeçilmez. Evet şuradaki itemler çok güzel. 10 tane şey veriyor bize. Mühür veriyor. Her biri muhtemelen birer tane veriyordur. O da toplam 10 tane alırız oradan. Burada ne var? Burada da bizim Atlantis var. Büyük ihtimal biz bunu çekeceğiz. Neden? Sadece bunun için. Evet. Kısa şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. Zaten konu uzadıkça uzadı.
Bundan bahsedeyim. Yeni bize yeni etkinlik geldi. Özel etkinlik. Buradaki puanları yaparaktan dün gerçi Yakup abi kanalında bahsetmişti de ben de kısa bahsetmek istedim. Şimdi konuyu açınca refah jetonlarını toplayaraktan şey yapıyoruz. Puan kasıyoruz. Günlük etkinlikte birinci dönüm noktasını doldurduğunuz zaman, kişisel etkinlikte birinci dönüm noktasını yaptığınız zaman size bu ödüllerden veriyor. Yani bu refah jetonlarından veriyor. Onları da burada kullanabiliyoruz. Şimdi bunlar nedir? Bunlar sizin yürüyüşünüzü, saldırınızı, toplamanızı, gözcünüzü, yani sefer gönderirken ki o askerin o gidiş animasyonu var ya, onu değiştirmeye yarayan özellikler. İhtiyacınız vardır yoktur bilemem. Bana soracak olursanız eğer bunların arasında illa birini almak istiyorsanız bunu alın. Yani işe yarayacak tek şey bu. Benim şahsi kanaatimce benim için. Ben bunu alacak mıyım? Tabii ki de almayacağım. Çünkü ben buna 3000 puan vermem. Bunun neden artısı var? Bu auraların özelliği, hepsinin ayrı özelliği var. Sefer hızı veriyor, ordu saldırısı veriyor, düşman oyuncu saldırısı düşürme veriyor, toplama hızı veriyor. Artı toplanan kaynak veriyor. Demin gönderdik ya orduya, ne yaptık? 5 milyonluk ekmeği bir gönderdik, 50 milyon odun çektik oradan. Orada ben 50 milyon değil 55 milyon alabilirdim toplanan kaynağı gönderseydim eğer. Belki. Bilmiyorum, emin değilim ama sadece örnek vermek için söyledim. Altta ne var? Bizim için en önemli olan kısım şu alttaki, bu ve bu altı kısım. Şimdi benim size tavsiyem, bu etkinliği yapıyorsanız eğer, alt kalenizde eğer yapıyorsanız, alt kaleler. Çünkü ana kaleyle yapıyoruz. Yapacak bir şey kalmıyor. Alt kaleye geçiyoruz mecbur. Abi bu altın jetonların hepsini toplayın. Burada size 10 tane altın jeton veriyor. Bu size dediğim gibi deminki gösterdiğim 9 taneye 9 tane gönderme şansı veriyor. 9 tane diyorum. 9 level yapma şansı veriyor. Tabi öncelikle hangisine basarsınız bilmem. Buna basarsanız 50-60 milyon kaynak alabilirsiniz. Bunu kaynakları tükete yaparsanız, dolum değiştiririz diyor ya. Bunu yaparsanız eğer de bir kere değil 10 kere gönderebilirsiniz. 8-10 kere gönderebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Başka da anlatacağım bir şey var mı? Başka da anlatacağım bir şey yok. Bunları anlatmak istedim, söylemek istedim. Neler söylemek istedim? Yeni krallığa başlayan arkadaşlar var veyahut da yeni kale yapmak isteyip de uğraşmak istemeyenler var. Bu sezon ve de bu kamplar sizin için şu anda veli nimet. Gidin sabah akşam kamp yapın. Bu yüzüklere, şuradaki bu yüzüklere, mitik şahin yüzüğünü sarı yapın. Yapabilirseniz kırmızı yapın. Kırmızı yaparsanız tabii ki de çok 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 daha iyi. Kırmızı yapmaya çalışın. Kendi, yani bedavadan kaynak ya. Hem kendinizi geliştirmiş olursunuz. Zaten bu oyuna niye giriyoruz biz? Hepimizin girme amacı nedir? Günlük hayattaki stresten uzaklaşmak için giriyoruz. Alın size uğraş. Alın size uğraş. Her gün gittim ona saldırdım. Nereye kadar? Dün bakın Yakup abi videosunda çok güzel bir şey söylemişti. Ne dedi? Abi bu oyun Renato'ları gördü. Sosları gördü bu oyun. Bu adamlar bir tane tas savaşında birisi 200G, birisi 120G şey bıraktı. Güç bıraktı yani. Güç kaybetti. Bu adamlar savaşın doğruluğuna ulaştı. Yani Sos ve Renato'dan niye örnek veriyorum? Şu anın FPX ile Umpuga'sı gibi veya Umpuga ile Pufi gibi adamlardı bunlar. Bunlar bir çarpıştılar ama oyundan zevki aldılar. Ne dedi Yakup abi? Sos oyunu bıraktı. Renault'un artık yapacak bir işi kalmadı. İnanın yapacak iş kalmıyor. Bu nedenle biz kendimize uğraş bulacağız abi. Yakup abi söyledi dün. Yani kendimize uğraş bulacağız. Bu uğraşın da en güzel yöntemi nedir? Alt kaledir. Alın size en, yani güzellikle yapılabilecek alt kale yöntemi. Toplama yapın. Toplamayla beraber buradaki şu teşkilat yapısı denilen kaynak gelirini yükseltin. Ondan sonra kaynak kapasitesini yükseltin. Kapasiteniz daha fazla olsun. Ben şu anda yaklaşık herhalde bir 20-25 milyon kadar taş üretebiliyorum. Belki 30 milyondur bilmiyorum. Uzun zamandır denemedim. Yeni itemler de geldi. Yani ihtiyaç yok. Biz kaynak şeyde krallıkta yağma yaptığımız için. Ama yine de ben bu toplamayı ve şeyi yapıyorum her gün. Ticareti yapıyorum. Abi 300 milyon, 500 milyon RSS'e 300-500 milyondur yani bedavadan RSS. Gidip niye paket çekeyim ki? 200 liraya bana aynı paketi verecek. Bana aynı paketi vereceğine bir gün uğraşırım. Böyle 8 saatte bir giriş yaparım. Ondan sonra alırım misler gibi kaynağımı. Anlatacaklarım bu kadar.
Söyleyeceklerim de bu kadar. Biraz hızlı konuşuyorum. Biraz da kafanızı şişirdiğim de farkındayım. Kusura bakmayın bu nedenle. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ufak bir yerini kesip öyle atacağım. Ses dalgalanması veya kayması olmuş olabilir. Bu nedenle kusura bakmayın. Normalde edit yapmadan atıyorum videolarımı. Söyleyeceklerim bu kadar tekrardan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, esenle kalın. Çinli arkadaşların hepsinin yeni yılını kutlarım.